İnsanın hayatında en rahatlatıcı olay ahirete iman. Benim başıma üzücü haller geldiğinde, sabrım son noktaya kadar sınandığında nasıl rahatlatıyorum diye düşünürsen aman bugünler geçecek diye rahatlıyorum. Risale-i Nur'da geçen tabiriyle bu da geçer yahu diyorsun. Çünkü bazen insan okyanusun ortasında kırık bir tahtaya tutunmuş, çaresiz, mustar bir adam gibi kalıyor. Kainata sözü geçen birisinin o denizin dalgalarına da hükmü geçmesini, o kırık kalbinin sesini işitmesini bekliyor insan. Her bunalım halinde ama her bunalım halinde, her yorucu halde, her üzücü halde tek tatmin eden şey ahiretin varlığı oluyor. Bunu sadece olumsuz olaylar için düşünmeyin. Olumsuz olaylarda evet bellidir. İnsan bir adaletsizliğe uğrar, bir hukuksuzluğa uğrar. Daha sonra ilahi adalet tecelli edince zannettiğimden çok fazla bu kalp tatmin olacaklar, bir rahatlar. Evet. Ama bazen olumlu bir olay yaşarken de onsuz kalmak bile seni üzer. Yani illa başına musibetin gelmesine gerek yok. Sevdiğin bir şeyin biteceğini bilmek, gideceğini bilmek bile sana üzüntü için yeterlidir. Böyle hallerde de anlıyorsun ahiretin varlığının ne kadar kıymetli olduğunu. Zira nimetin devamı nimetin zatından çok daha kıymetli ve lezzetlidir. Ecmel Vera'yı bana versen 2 yıl boyunca sevsem, öpsem, koklasam, sonra desen ki diğer 2 yıl bu çocuğu komple senden alacağız. O 2 yılın azabı 2 yılın lezzetine denk gelmiyor. Azap, lezzeti daha çok geçiyor. Ve anlıyorsun ki bir şeyin devamlılığı olmadan ona lezzet demek hiç mümkün değil. Şimdi hayatın hangi alanına vurursan vur, ahirete iman, haşre iman kadar insanı rahatlatıcı hiçbir şey yoktur. Yalnız bu iman dediğim noktayı açayım. Hani bir insan mesuliyetine bakmaz, Allah'ın hikmetine bakmaz, sebep-sonuç ilişkisine bakmaz, ben burada hata yapıyor muyum diye bakmaz. Ama nasip der. İşte bu onun tedavi ediciliğini sağlamaz. Benim dediğim tahkiki bir şekilde hücrelerine kadar duyduğun ahiret var, bu dünya geçici, gönlüm ebed ebed çığlıkları atıyor, bu dünya nihayet bulacak diye hücrelerine kadar hissettiğin, bir suyu içerken bile hissettiğin o iman tarzına ben diyorum. Evet, bu tatmin edicidir. O birincisinin taklidi olanın garantisi yok ama tahkiki olanın garantisini Allah Azze ve Celle kendisi veriyor zaten. Bütün dünyayı bilen birisinin yarattığı kadere bu cihetlerde razı olmak lazım değil mi? İşte nasip tam burası demek. Sen elinden geleni yaptıktan sonra netice kısmı var ya, netice kısmı. İşte orası nasip. Dedim bak sen ne güzel bir adamsın. Bu vaka başına geldikten sonra ne yaptın dedim. Namazlarım daha huşulu dedi. Risale-i Nur'ları da biliyor ama çalışma noktasında fütür getiriyordu, üşengeçlik getiriyordu. Risale-i Nur'lara çalışmaya başladım. Sizin videoları izlemeye başladım. Not çıkarmaya. Bak şimdi bu kötü bir olay denebilir mi buna? Yani dünyada yaşayacağın geçici bir tutam mutluluk elinden belki gitmiş mi? Gitmiş. Ama seni tanıyan zat kalbini intibaha getirmiş. Bak sonsuzuna daha büyük bir mutluluğa medar olmuş bu vaka. Şimdi böyle bir vakaya kötü vaka denilebilir mi? Denilemez. Niye denilemez? Çünkü ahiret payesi daha büyük. Bir insan bu dünyada marifet olarak, Allah'ı bilme olarak, Allah'ı duyma olarak, tanıma olarak biri birinden bir nefes fazla bu işi götürse bu açık sonsuz kapanmayacak. O kadar mı önemli? O kadar önemli. Allah da bizi intibaha getirmek için o an önümüze gelen argümanları kullanıyor. O argüman evlilikse evliliği kullanıyor. İş ticaretse çeki kullanıyor, parayı kullanıyor. Böyle çok güvendiğin bir dostsa o dostunun eliyle bu işi kullanıyor. Amaç ne? Amaç seni intibaha getirmek, sonsuz bir hayatın varlığı noktasında uyanışa sahip bir ruha sahip olman, yani olay bu değil mi? İşin esprisi bu. Madem işin esprisi budur, ahiretin güzelleşmesi için başına ne gelse nurun ala nurdur. Şimdi madem mesela ahiret ve insan birçok noktada bu ahireti bilse ve duysa tatmin olacak. Ama bu bilme ve duyma noktasını biz anlayamıyoruz. Şöyle anlayamıyoruz. Şimdi eczacı ilaç satıyor. Ben girsem ya bütün ilaçlar zaten bir hastalığın çözümü için, ver bana oradan herhangi bir ilaç desem, ilaç için aldığım, tiryak için aldığım zehir hükmüne geçip bana daha zarar da verebilir. Şimdi iman hakikatleri de böyle. Yani bazen Allah bir şeyleri kaz diye verir. Aman hayırlısı der, onu da geçersin. Bu ilacı sen kullanamadın ki. Şimdi ahirete imanın da altı çok dolu. Yani eczane olarak çok fazla cüz var bunda. Her bir parçasını ayrıntılı bilip nerede ne şekilde kullanacağını, ne şekilde Allah'ı ve ahiretini tanıyacağını daha iyi bilirsen hayatın hangi noktasında karşına ne çıkarsa o kadar daha iyi bu ilaçları kullanıp hastalığına tedaviyi bulmuş olursun. Ama bunun için ayrıntıya inmen lazım, derinlere inmen lazım. Şimdi maalesef bu asırda tam zıttını söylüyorlar. Aman oğlum diyorlar, derinlere dalma diyorlar. Bizim bir abi vardı, elektro çalıyorlarmış. Sonra işte hayatı değişmiş, iman hakikatleriyle tanışmış falan. Diyor vallahi diyor Mehmet kardeş, önüme gelen dedi ki derinlere dalma. Hiç dünyadayken derinlere dalma diyen yoktu. 2 namaz kıldık hemen derinlere dalmaya başladılar diyor. Ya olur mu derinlere dalma? Asıl bu işlerde derinlere dalacaksın.
bir ahiret hakikati, ahirete iman ettim demekle son bulmayacağı gibi çok fazla cüzü var. Biz de bugün o cüzlerden birini konuşalım. Hani biz sürekli haşir meselesinde, ahiret meselesinde saltanat örneği veriyorduk. Allah'ın bir saltanatı var yeryüzünde diyorduk. Buna saçımızın ucundaki atom bile şahittir. Neden? Çünkü bir emre göre hareket ediyor. Etmiyor mu? Bir kanuna göre hareket ediyor. Etmiyor mu? Bakın saçınız kafanızdan çıkıyor. Gözünden çıksa ne olacaktı? Biraz daha kanuna uymasa, bir tık daha yukarı gelse göz gözü görmeyecek yani. Şimdi baktığında hep yerinde. Kanunlara uygun bir şekilde bir tavırda bulunuyor bu. Saçının teli bile uyduğu kanun ve emirlerle bir saltanatın varlığını gösteriyor. Şimdi dışarı çıksak 1000 tane adam şöyle dursa ne deriz? Ha, demek karşılarında komutan var ki böyle duruyor. Komutanı görmesen bile bunların duruşu bir komutanın varlığına delil olduğu gibi benim saçımın, kaşımın, gözümün, güneşin, ayın, atomların, partiküllerin bir emre ve kanuna uygun, bir nizama uygun hareketlerinin hepsi bir saltanatın varlığına delildir. Saltanat iki şey üzerinde devam eder. İtaat edenlere mükafat, karşı gelen reddedenlere mücazat ceza. Şimdi biz bugüne kadar saltanata karşı gelenlere mücazat yani ceza verildiğini birkaç ders konuştuk. Şimdi de şunu konuşalım. Allah'ın saltanatında itaat edenlere mükafat vermesi icap eder mi? Bu meseleyi bir konuşalım bakalım. Buyurun abiler. Bismihi Subhanehu. Mesnevi Nuriye, aziz arkadaş. Ya ne güzel hitap ediyor ya. Bir de arkadaş diyor farkındaysanız. Herkesin anlayabileceği bir ders demek bu. Yani aziz olalım diye aziz diyor. Ama ben şöyle şeyler de anlıyorum. Zelil olan bu işi anlayamaz. Yani aziz arkadaş deyip derse başlıyorsa zelil olan da anlayamaz mı acaba deyip sorguluyorum yani. Evet. İmanı billah ile ahiret imanı arasındaki telazuma geldik. Şimdi imanı billah ne demek? Allah'a iman. İman dediğin olay paket halinde. Yani sen ben Allah'a çok iyi inanıyorum ama ahirete de çok inanamıyorum diyemezsin. Ama burada imanın iki cüzünü almış. Allah'a imanla ahirete iman arasında ne var diyor? Telazum. Buradaki anahtar kelimemiz lazım. Lazım demek terminolojik olarak gerektiren demek, iktiza eden demek, olmazsa olmaz demek, icap eden demek. İcap ne demek? Vacip demek. İcap vacip aynı kök değil mi? Şimdi bir soru soralım. Allah Azze ve Celle cennet ve cehennemi yaratmak zorunda mı? Zorunda değil ama Allah'ın varlığının lazımı cennet ve cehennem. Hatta buna o kadar inanmamızı söylemiş ki inanmayana iman etmemişsin demiş. Bak lazım ne demek oldu mu şimdi? Bir şeyin lazımı var, karşılığı var. Şimdi çiçeğin lazımı bulut ve yağmur mu? Olmazsa olmaz ama değil mi? Çiçek varsa onun bulutu da vardır diyorsun. Allah Azze ve Celle cennet cehennemi yaratmak zorunda değil zatı itibariyle haşa. Ama o kadar kendisini ayrıntılı bir şekilde tanıtmış ki onun zatını tanıyan onun lazımı da ahiret olmak zorundadır demiş. O kadar zorunlu ki bizden buna iman etmemizi istiyor. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin saltanatına bakıyorsun kainatta. Atomlardan partiküllere kadar hepsi bir kanunun emrini dinliyor mu? Evet. Kanun varsa saltanat vardır. Şimdi ben dünyanın neresine gidersem gideyim bir ışıkla ilgili kanun var mı? Var. Demek ki onunla ilgili bir de saltanat var. Doğru mu? Peki saltanatın lazımı nedir? Ceza ve mükafattır. Saltanat bu iki şey üzerinde durur. Doğru mu? Ne üstünde durur? Ceza ve mükafat üstünde durur. Şimdi biz bilsek ki Kanuni Sultan Süleyman merhum cennet mekan. Kaç yıl saltanat idare etmiş? 46 sene saltanat idare etmiş. Şimdi sizce, bak sizce diyorum tamamen yorumlayın diyorum. Bu soracağım soru için ne kadar tarih bilgisi lazım? 0. Cennet mekan Kanuni 46 yıl ülke yönetmişse sizce hiç ihtimal var mıdır bir kişiye ceza vermesin veyahut bir kişiye mükafat vermesin? Size gelip yemin etseler inandırabilirler mi? İmkanı yok ya. Niye inandıramazlar? Çünkü saltanatın lazımında karşı gelene mücazat verme, ceza verme var. Saltanatına riayet edene de mükafat verme var. Bunu anlayabilmek için tarih bilgisi lazım mı? Hiçbir tarih bilgisine lazım yok. Neden biliyor musun? Çünkü biz saltanatın lazımını biliyoruz. Biz annelerimizden bile biliyoruz. Evde annenin bir hiyerarşisi var mı? Öyle böyle. Var değil mi? Şimdi sen böyle bir bursluluk sınavı kazandığında, pekiyi getirdiğinde, hocandan takdirname getirdiğinde, vay kurban olurum sana al şu dondurma parasını demedim mi hiçbirinize? Bak evdeki hiyerarşinin lazımı ne? O mükafat. Peki asker böyle haşarılık ettiğinde de ağzına bir tane yapıştırıp resmini çekmedi mi? Çekti bak. Niye? Evdeki hiyerarşinin, saltanatın bile lazımı var mı? Var. Evdeki anne hiyerarşisinin bile lazımı iki ayak üstünde durur. Ne? Mükafat ve mücazat. Bunun üstünde dururken Kanuni Sultan Süleyman cennet mekan 46 yıl boyunca biz hiç şüphe etmeyiz ki bir mükafatı veya bir mücazatı olmuş olması kesinlikle. Bir kişi bile ona karşı gelmiş olsa bulunduğu şehirde
ona uygun hapishane yaptırması lazımdır. Niye biliyor musun? Çünkü bir kere yiyen hep yer. Bir kere karşı gelene ona karşılığını vermezse bu sefer ne olur biliyor musun? Hiç kimseyi tutamaz. Hiç kimseyi tutamaz. Şimdi mesela ben Ecmel Vera'ya şurada sözümü geçiremesem. Ecmel otur, Ecmel kalk falan. Daha sonra da kendime size oturup saltanat anlatmaya çalışsam. Ne dersiniz? Gülersiniz ya. Ya sen çocuğuna söz geçiremiyorsun ya. Hayırdır yok neymiş? Bir şehire gittiğinde herkes ayağa kalkarmış. Çocuğuna söz geçiremeyen bir şehre nasıl söz geçir? Dersiniz değil mi? Dersiniz. Niye? Çünkü kulak duyduğuna gözle delil alıyor. Şimdi biz kulaktan duyduk Allah Azze ve Celle'nin saltanatı kainatın da üstünde. Bakın beyler Allah Azze ve Celle'nin mülkü o kadar geniş ki, mülkünün vusati o kadar geniş ki, melekler bile mülkünün tamamını müşahede edememiş. Ya öyle bir mülkünün vusati var. Şimdi peki bu mülkünün umumunda saltanat olduğu nereden belli? Saçımdan, sakalımdan, kaşımdan, gözümden bütün mevcudatın uymak zorunda olduğu kanunlardan belli. Var mı ben artık su içmeden yaşamak istiyorum, yaşarım da diyen var mı? Yok. Niye? Çünkü bu adetullah'a uymak zorundasın. Bu kanunu kim koymuş? Saltanat sahibi kimse o koymuş. Var mı ben artık uyumadan hayatımı devam edeceğim? Var mı ben artık kuş gibi uçarak devam etmek istiyorum hayatıma, yer çekimine karşı geleceğim diye? Yok. Niye karşı gelemiyoruz? Çünkü bu kanunları kim koymuşsa onun saltanatının altındayız. Demek yeryüzündeki bütün adetullahlara, sünnetullahlara baktığında bu kanunlar bir saltanatın varlığını, saltanat ise mükafat ile mücazatın lazım olduğunu insana işaret ediyor. Demek saltanatın lazımı nedir? Mükafattır, mücazattır. Bakın şimdi beyler. Biz şimdi sizinle gitsek bir fabrika gezsek. Ama nasıl fabrika? Şehir büyüklüğünde. Yani hayatımızda duymadığımız sıfır adedince paraları yatırım yapmışlar fabrikaya. Binlerce dev makine koymuşlar. Fabrikada milyon milyon çalışan var. Bu kadar büyük bir fabrika. İçini gezmek için günler harcıyorsun. Bir gün fabrikanın müdürü de çağırmış bizi yanına. Ya buyurun sizi de fabrikamızda bir misafir edelim, konuk edelim. Senle gitmişiz böyle günler gezmişiz fabrikayı. Milyonlarca çalışan, binlerce dev makineler, şunlar bunlar. Aman yarabbi. Nasıl bir masraf yapılmış? İnanılmaz, akıl alır gibi değil. Desek ki ya müdür bey, sen bu fabrikada ne üretiyorsun? Biz bu fabrikada ayda bir poşet soğan üretiyoruz dese. İnanır mısınız? Dünyalar gelip karşılıklı birleşip yemin etseler biz buna inanmayız. Niye? Bu kadar masrafın lazımı çok daha büyük olması lazım. Doğru mu? Doğru. Peki Allah Azze ve Celle kainata nasıl masraf yapmış? Ya göz için güneş ya. Ya böyle masraf var mı ya? Geceleri duygusal ruhun için kameri, ayı, deniz kenarında yürüyenler için yakamozu, ekşi sevenler için limon. Nasıl limon? Tonlarca, ne tonu? Gross tonlarca limon. Anlatamayacağımız kadar. Allah Allah. Domates sevenler için kainatı domates ambarına çevirmiş. Su sevenler için dağların içinden sular. Ama nasıl biliyor musun? O suyu topladığında milyon tane dağ çıkıyor. Ama o küçücük dağ o kadar suyu nasıl içinde tutuyor? Malum değil. Allah Allah, Allah Allah. Şimdi bu kadar fabrikaya bu kadar masraf yapmış. Şu dünyada 50-60 yıl biraz lezzet alalım sonra yok olup gidelim diye. Olur mu? Olmaz. Bu kadar masrafın lazımı nedir? Ahirettir. Ahiretin lazımı nedir? İtaat edenlere mükafat, isyan edenlere de mücazattır. Biz bugün itaat edenlere mükafat kısmını konuşacağız. Allah Allah, o da lazım mı? Lazım ya. Tabii ki lazım. Lazım olmaz olur mu? Haydi bakalım. Aziz arkadaş, imanı billah ile ahiret imanı arasındaki telazuma geldik. Telazum değil mi? Karşılıklı gerektirme. Matematikteki o çifte gerektirme var ya, o. Evet. Hazır ol, dinle. Bir sultan itaat edenlere mükafat ve isyan edenlere de mücazat etmezse saltanatı inhidama yüz çevirir. İnhidam, yıkılma, yok olma. Yani sizin bile evde çocuğunuza bir sözünüz geçmeye başlamadı mı ne oluyor? Allah Allah, ne saltanatı kalır ya. Baba sözü dinlemiyor bu çocuk diyorsun. Şimdi demek ki bunda mükafat, mücazat olmazsa saltanat yok olur. Demek saltanatın lazımı mükafat ve mücazattır. Devam. Ve keza bir sultanın sağında lütuf ve merhamet ve solunda kahır ve terbiye lazımdır. Mükafat merhametin iktizasıdır. İktiza değil mi? Gerektirme, şart olma. Evet. Terbiye de mücazatı ister. Mükafat ve mücazat menzilleri ahirettir. Ne demek bu ya? Allah Allah. Menzilleri ahirettir. Beyler sizce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'nin merhameti karşılığında layık olduğu ve hak ettiği mükafatı bu dünyada almış mı? Demek bunun menzili nere? Ahiret. Allah Allah. Peki nice zalimler var. Nice Nemrutlar var. Firavunlar var. Amnofisler var. Utbe bin Rabialar, Şeybe bin Rabialar, Nadir bin Harisler var. Ümeyye bin Halefler var. Hala var. Torunları var. Peki bunlar sizce bu dünyada layık olduğu cezayı gördüler mi?
görmediler. Bunun menzili nere? Bunun menzili ahiret. Allah Allah. Bazen Allah Azze ve Celle senin yaptığın iyilik karşılığında muaccel bir mükafat ve mücazat verir mi? Verir. Bu aslında şuzuzat nevindendir. Devamlı vermez ki sırrı imtihan bozulmasın. Arada farklılık yaparak muaccel bir şekilde yaptığın iyiliğin karşılığını, kötülüğün karşılığını verir. Arada verir. Kendini hatırlatır, kendini bildirir. Ama devamlı vermez. Sırrı imtihan bozulmasın diye. Evet, devam. Ve keza yüksek bir hikmet ve adalet sahibi olan bir sultan, saltanatının şanını kusurdan saklamak üzere kendisine iltica edenleri taltif ve hakimiyetinin haşmetini göstermek için milletinin hukukunu muhafaza eder. Bu cihetlerin mühim bir kısmı ahirette olur. Lebalep dolu hazinelere malik Nasıl hazinesi var Allah Azze ve Celle'nin? Lebalep dolu, ağzına kadar dolu. ve sehaveti mutlakaya sahip olan bir sultan için umumi ve daimi bir dar-ı ziyafet lazımdır. Allah Allah. Bak, şimdi vasıflarını tanıdığımız bu sultan için nasıl bir ziyafet lazım? Daimi ya. Daimi olmazsa o ismin karşılığı lazım olmayacak ya. Kendini bu şekilde tanıtan Allah'ın verdiği ziyafet sonsuz olması lazım diyor. Bak, Allah Allah. Şimdi beyler, Allah'ın hazinesi yoktur. Yani yoktan var eder. Neyle? Kün feyekün ile. Neden? Çünkü varlığın sonu vardır. Var olan bir şeyi bir yere kadar verebilirsin ama yok olan hazine nasıldır? Sınırsız, sonsuzdur. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin hazinesi için kainatı incelememiz lazım. Allah kainatı öyle bir yaratıyor ki hazinesinin sonsuz olduğu yaratmasından belli ya. Şimdi biz sizinle tantuniciye gitsek. 2 de dostumuz var. Şimdi senin cömertliğin şu kadar olur. Dostuna 2 değil 3 tantuni ısmarlarsın. Seninle ilgilenen, orada vazifedar kardeşe de 10-20 lira bahşiş niteliğinde bir şey bırakırsın. Peki o esnada yan masadaki adam 50.000 dolar bahşiş bıraksa ne dersin? Lan bu nasıl varlık dersin ya? Niye? Bahşişi 50.000 dolar olan adamın sermayesi 100.000 dolar olur mu? Olmaz ya. Ya bahşişi 50.000 dolarsa bunun hazinesi nasıldır dersin ya? Bak, onun varlığı nereden belli? Verdiğinden belli. Şimdi Allah'ın dünyada verdiğine bak. Bu kadar muz veren var mı size? Bu kadar çilek veren? Bu kadar anne veren var mı tanıdığınız? Bak bak. Bu kadar deniz, denizin altındaki balıklar. Gözüme göre güneş yaratmış. Bu ne demek ya? Kulağıma göre ses yaratmış. Bak, o sese göre his yaratmış ya. Şimdi sen gidiyorsun, arkadaşına diyorsun ki, kardeşim üzülerek söylüyorum, baban rahmete gitmiş. Ne oluyor? Hüngür hüngür ağlıyor. Bak bak. O sese göre duygular yaratmış. Ya nasıl masraflar? Geçici olan dünyada bahşiş niteliğinde bu kadar masraf yapan Allah'ın hazinesi nasıldır? Bak şimdi ne diyordu? O sonsuzluğa nasıl bir dar-ı ziyafet lazım? Daimi dar-ı ziyafet lazım. Anladın mı? Bahşişi bu kadarsa ziyafeti nasıldır? Bak şimdi. Sultana yakışan ziyafet nasıldır bak. Tanıyoruz. Allah Azze ve Celle'yi tanıyoruz. Kitab-ı Kebir-i Kainat ile tanıyoruz. Elma armutla, kaşımız gözümüzle tanıyoruz. Şimdi bak, bir gün yine merhum Cennet Mekan Kanuni Sultan Süleyman bizi ziyafete çağırsa. Ömer çağırdı bizi ya. Gelin dedi, haydi. Raiyetim, haydi ziyafete gelin. Kapıdan bizi karşıladılar, ağırladılar. İçeri bir girdik. Kuru soğan, fasulye, pilav. Oldu mu? Olmadı ya. Hünkârım, koca sultan böyle ziyafet verir mi ya? Vermez değil mi? Ne dersin? Olmaz dersin. Sultana yakışan ziyafet bu, olmaz dersin. Peki, sultanı ezel ve ebed. Neden Allah'a biz sultanı ezel ve ebed diyoruz? Kainatta saltanatı olduğu için diyoruz. O yüzden sultanı ezel ve ebed. Peki sultanı ezel ve ebed, ona yakışan ziyafet nasıldır? Bu dünyada karpuz verdi. Ne kadar yiyebilirsin? Sınırı var. Çocuk verdi. Ne kadar sevebilirsin? Sınırı var. Geçiyor. Saç verdi. Ne kadar tarayabilirsin? Sınırı var. Geçiyor. Su verdi. Ne kadar doya doya içebilirsin? Sınırı var. Geçiyor. Sultanı ezel ve ebede böyle sınırlı ikram olur mu? Olmaz. Sultanı ezel ve ebedse onun lazımı da ziyafeti daimidir işte. Bak, biz haşrin varlığını buradan anlıyoruz. Ziyafeti daimiyi bu dünyada yiyebiliyor muyuz İrfan? Demek onun da lazımı ahiret gerekti. Bak bak. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin saltanatı nasıl? Sınırlı mı? Ebedi. Saltanatı sonsuz olan bir zat. Seni bu dünyada tattırdı, doyurmadan idam etti. Oldu mu? Bak, yarın bir gün dünyadan Darüsselam'a göçecek bir baba bile öldükten sonra evladını düşünüyor bak. Dur şu şirketi ona yapayım, dur arabayı ona yapayım, tarlayı ona yapayım bak. Şimdi sultanı ezel ve ebed. Sana bu dünyada tattırdın mı bir şeyleri? Var mı tatmayan? Maraş çöreğini tattık. Batman'ın taranasını tattık. Bulgurunu tattık. Maraş'ı sarımsaklı yemeklerin cırgın dışını yedik, gurzun dışını yedik. Şimdi bunları tattırsa ama bizi ahirette doyurmasa onun lazımı olmuyor. Neden biliyor musunuz? Şimdi bak, bu lazım kelimesini iyi anlamamız lazım. İsimler ebediyse onun tecellisinin de ebedi olması
lazım. Allah'ın ikram ediciliği sonlu mu sonsuz mu aşağı? Sonsuz bak. Allah'ın ikram ediciliği sonsuzsa ikram edeceği muhataplarının da sonsuzda olması lazım. Bu dünyada oluyor mu? Olmuyor. Bakın neye delil oluyor biliyor musunuz? Ahirete delil oluyor. Allah Azze ve Celle'nin rahmeti sonsuzsa merhumları da sonsuz olması lazım. Ne demek merhum? Rahmet edecekleri. Peki sonsuz rahmeti bu dünyada görebiliyor musun? Bu dünyada anlayabiliyorsun. Sonsuzunu birden göremiyorsun. Demek ki sonsuz merhum olman lazım. Sonsuz rahmet gören olman lazım. Neden? İsim sonsuzsa tecellisinin de sonsuz olması lazım. Allah Azze ve Celle diyor ki ben sonsuz ikram edeceğim diyor mu? Kerem sahibiyim diyor mu? Peki bu dünyada sonsuz ikram görebiliyor muyuz? Hayır, bu dünyada anlayabiliyoruz. Ama o sonsuz ikram ediciyse demek sonsuz ikram etmesi lazım. Kime edecek? Kainatın sebebi nedir? Medarı nedir? İnsandır. Demek ki bu dünyada sonsuz ikrama tamı tamına muhatap olamayan zat bir dar bekada bunlara muhatap olması lazım. Neden biliyor musun? Allah'ın esması sonsuzsa tecellisi de sonsuzdur. Allah Allah, Allah Allah bak. Demek ki bu daimi işler ahireti ister. Nasıl ama? Ya Allah aşkına bize bizden daha iyi ahirete ispat var mı? Benim içimdeki isteklerin sonsuzluğu bile buna en büyük sebep. Bir daha oku bakayım orayı. Lebalep dolu hazinelere malik ve sehaveti mutlakaya sahip olan bir sultan için umumi ve daimi bir dar-ı ziyafet lazımdır. Bak lazımdır diyor bak. Kendi sonsuzsa dar-ı ziyafet de sonsuz olması, umumi olması, bitmemesi lazım diyor bak lazım. Kelime nasıl oturdu? Evet devam et Ömer. Ve ayrı ayrı ihtiyaç sahiplerinin devam ve bekalarını ister. Niye? Kendi sonsuz verebiliyorsa, ben de sonsuz ihtiyaç sahibiysem onun isimlerinin devamı benim de devamımı ister. O yüzden de öyle yaratmış. Ahireti yaratmış, cennet cehennemi yaratmış. Allah Allah. Bu dünyada olur mu? Hayır. Evet oku. Bu da ancak ahirette olur. Bak. Demek bu dünyada üzüldüğümüz yarım kalmışlıklar var ya. Ya ahireti ispat ediyor bize. Az önceki arkadaş dedi ki ya şununla evlenmek istiyorum. Tamam. Şununla şunu istiyorum. Tamam. Ya bu yarım kalmışlıklar yaşanmazsa ahiretin tamamını nasıl anlayacaksın ya? Biz kemalatı, mükemmelliği, noksanlıklardan anlamıyor muyuz? Zıttıyla bilinmiyor mu bu vakalar? Allah Allah. Devam. Ve keza bir cemal sahibi daima hüsn ve cemalini görmek ve göstermek ister. Bu ise ahiretin vücudunu ister. Allah Allah. Şimdi ressamlar bile böyle yapıyor. Kulağını kesmiş, çizmiş, sonra göçmüş gitmiş ama ne diyor? Sanatımla kalacağım. Niye? Çünkü kendinde bir güzellik var. Bunun hep görünmesini istiyor. Biz güzelliğin, kemalinin kimde olduğunu biliyoruz? Allah Azze ve Celle'de. Demek güzellik varsa hem görmek hem de göstermek ayrı ayrı mukaddes iki lezzettir. Allah Allah. Devam. Çünkü daimi bir cemal, zail ve muvakkat bir müştaka razı olmaz. Onun da devamını ister. Bu da ahireti ister. Ve keza yardım isteyenlere yardım ve dua edenlere cevap vermek hususunda pek rahimane bir şefkat sahibi olan bir sultan ki edna bir mahlukun edna bir isteğini derhal yapar, verir. Elbette bütün mahlukatın en büyük bir ihtiyacını kemali suhuletle yapar. Böyle umumi ve en mühim bir ihtiyaç ancak ahirettir. Beyler, insanın ruhuna nispeten ehemmiyetsiz olan cesedi ve o cesedindeki yumruk kadar midesinin rızık duası karşılığında kainatta yarattıklarına bakın. Salçalar, isotlar, bulgurlar, pirinçler, elmalar, armutlar bak. Ruha nispeten yok hükmünde olan bir ceset ve o cesette yumruk kadar bir midenin duasına karşılık yarattıklarına bakın. Şimdi siz maç yaptığınızda midede bir hararet oluşuyor mu? Ne istiyor mide? Ne diyor orada? Şöyle bir kulağını ver. Su diyor. Şimdi ey mide niye hararet yapıyorsun? Bir şey istiyorsun. Ne istiyorsan var ki demek onu istiyorsun. Midenin harareti suyun varlığına delildir. O midenin açlığı rızıkların varlığına delildir. Hele kulak var ya kulak. Nelere delil o kulak? Güzel seslere. Allah Allah. Görmek mi daha büyük nimet, işitmek mi? Görmek mi diyorsun? Şimdi görmeyen peygamber var. Bakın Yakup peygamber var. Ağlıyor, göz görmüyor. Şuayb peygamber var, hayatının son döneminde görmüyor. Ama işitmeyen peygamber yok. Buna binaen işitmek bir şeyleri anlamak cihetinde daha elzem olduğundan işitmek görmekten kıymetlidir demişler. Ve dikkat edin işitemeyen bir adam konuşamazdı. Az önceki peygamber meselelerine bakaraktan anlaşılıyor ki işitmek görmekten daha kıymetli. Bak.
Kulağın karşılığında işitilecek şeyleri vermiş. Gözün için güneşi vermiş. Gözün duası ne? Görmek değil mi? Onun için ne yaratmış? Güneş. Her bir şeyin karşılığını veren Allah Azze ve Celle. Sineğin sesini duyup gök gürültüsünün sesini duymuyor denilebilir mi? Hayır, haşa. Peki ruha nispeten bu kadar küçük olan cesedimin bunca sesini, bunca duasını duyup karşılıklarını yaratacak kalbimin, Üstad Hazretleri şöyle diyor. Kim uyanık vicdanını dinlese ebed ebed sesini işitecektir deyip bağıran kalbimin sesini işitmeyecek. Mümkünatı var mı? Ebed ebed diye bağıran o kalbin mustar duasının karşılığında lazımı nedir? Ahireti yaratmasıdır. Beyler, insandaki arzu ve istekler gördüğü ve tattığı şeylere karşı olur ancak. Arada canınız kebap çekiyor mu? Yedin ki çekiyor. Arada salep çekiyor mu canınız? İçtin ki çekiyor. Arada annenizi özlüyor musunuz? Sevdin ki özlüyorsun. Peki insan hiç tatmadığı bir şeyi özleyebilir mi? Asla özleyemez. Az önce miden neye hararet yapıyordu? Tattığı suya, bak bak. Canın neyi çekiyordu? Yediğin rızıkları, bak bak. Kalbin neye ebed ebed diyor? Var olan ve ondan başka bir şeyle tatmin olmayacağı sonsuza karşı ebed diyor. Demek sonsuzluğu tatmış. Ruhta demek bunun bir tadı var. Ve var olan bir şeye karşı istek duyuyor. Bizim dünyada bitmeyen lüks ve rahat arayışımız var. Doğru mu? Var yani, insan istiyor. Daha rahatını istemiyor muyuz? İstiyoruz. Daha lezzetlisini istiyoruz. Ya şu menemene biraz daha pul biber ne demek? Bak daha kemalini istiyorsun demek. Bir parça daha şeker verir misin ne demek? Bak daha kemalini istiyorsun demek. Bunun sonu var mı? Sonu yok. Dünyada bitmeyen bu çırpınışlar ne biliyor musunuz? Cennetin çırpınışları. Sadece bu çırpınışların karşılığını dünyada zannedersek işte orada aldanırız. Ruhunun tadı damağında kalan o ahirete istek duyan her kimse o kişinin isteği uykusundan bellidir. Sabah namazını kaçırmaz. Ahirete o kadar istek duyuyorsa. O kişinin isteği malından bellidir. İnfak etmekte asla geri durmaz. O kişinin isteği konuşmalarından, kelamından bellidir. Hakkı söylemekten gayrısını malayani boş görür. Evet. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat. Bu arada bir kaide söyleyeyim. Şu anki ders için belki çok işinize yaramayabilir ama bir konuda lazımı çok zikredilirse o lazımından murat kemaldir. Mesela bir konu var. İnsanlığın gereği hep böyle diyor ya. Oradan murat kemaldir. Kemal ise Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dır. İnsanın kemali bak. Bir konuda bir kelime çok zikredilirse onun lazımı kemalidir. Bu bir belagat kaidesi. Şimdi de öyle düşünebilirsiniz. Hani biz bunu pozitif filmlerde de görüyoruz. NŞA'da diyoruz. Şimdi burada o demek değil. Burada ne demek? Kemali demek. Ey insan, ey insan, ey insan diyorsa onun lazımı ne abi? Kemali.